Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Cinsel utanma nedir? Neden oluşur? Nasıl başa çıkılır? Bugün bunları konuşacağız. Cinsel utanmanın önce bir tanımını yapalım. Yani bireyin, kadının, erkeğin o cinsel konular hakkında konuşmaktan çekindiği, cinsel aktivitelerde bulunmaktan veya bunları konuşmaktan çekindiği durumların adı cinsel utanma. Ve bu duygu genellikle sosyo-kültürel tabular, toplum yapıları, bireylere göre değişkenlik gösteriyor ve hepsinin birleşimi de cinsel utanmaya sebep oluyor. Kişinin kendi cinsel yaşamını, genel olarak ilişkilerini bu olumsuz yönde etkiliyor cinsel utanma. Aynı zamanda da bireyin, yani utanç içinde olan bireyin kendine olan saygısını, özgüvenini de olumsuz etkiliyor, azaltabiliyor, hatta bitirebiliyor. Peki geldik cinsel utanmanın nedenleri neler? Birinci nedeni kültürel ve toplumsal normlara bağlı olan sebepler, toplumsal tabular. Birçok kültürde cinsel tabu olarak görülür ve bu bireyin cinsel konularda utanması çok normaldir aslında. Cinsellik hakkında açık olarak konuşulmaması, ayıp sayılması ve bu şekilde yetişmesi kendini cinsellikle ilgili konularda suçlu hissetmesine, utanmış hissetmesine yol açar. Bir diğeri medyanın rolü. Şimdi medyada cinselliğin sıkça yanlış ve abartılı bir şekilde tasvir edilmesi, filmlerde gösterilmesi, bireyin o cinsellikle ilgili zihninde oluşan düşüncelin gerçek olmayan beklentiler geliştirmesine ve utanmasına neden olan bir diğer sebep. Ailede durum nasıl? Ailelerin eğitimleri de bunu etkileyebiliyor. Katı aile ortamında büyümek de utanç duymasına neden olabiliyor. Cinsellik konusu kapalı bir şekilde alınmışsa, hiç konuşulmamışsa, kapatılmışsa, çocuklar bu konuda azarlanmışsa ya da çok katı muhafazakar koşullarda yetişmişse cinsel utanmanın en yaygın sebeplerinden biri. Ebeveynlerin yaklaşımı bu noktada önemli. Eğer ebeveynler cinsellik hakkında olumsuz konuşuyorsa ya da suçlayıcı konuşuyorsa, bu şekilde bir tutumlar içindeyse o çocuklarda cinsel utanmanın gelişmesi ve bu duygunun pekişmesi son derece normal ve aslında kötü de bir ileride duruma neden oluyor. Bir diğer sebepse kötü deneyimler, yani bireyin yaşadığı kötü geçmiş travmatik deneyimler. Travmatik deneyimden kastım cinsel deneyimler tabii ki. İşte cinsel taciz gibi, tecavüz gibi olaylar kişilerin kaygı duymasına, cinsel utanma duymasına neden olabilir. Bu tür deneyimler kadın ya da erkeğin cinselliğe dair olumsuz duygular beslemesine, orgazm olamamasına, cinsel istek problemlerine, vajinismusa gibi bir sürü sebep olabiliyor. Olumsuz ilişki deneyimleri bir diğer sebep. Yani kadın ya da erkeğin bir önceki ilişkisinde olumsuz deneyimleri varsa, partneri eleştirmişse, yargılamışsa, yani işte vajinan şöyle geniş, böyle bol filan, kadının ne yazık ki cinsellikle ilgili utanma duyguları gelişmesine neden olabilir. Belki bir diğer neden ne? Dini inançlar. Aslında bu dini öğretiler dediğimiz inançlarda bazı kültürlerde günah, ayıp olarak görüldüğü zaman işte bu bir inançlarda cinselliğe dair utanma hissetmelerine neden olabiliyor bu bireyler. Kısacası bu toplumsal baskılar, kültürler, yetiştirilme, dini yetiştirilme, gıcı tutumlar, ebeveyn tutumları gibi birçok sebep bireylerin utanma duygularını güçlendirebilir. Ve bu cinsel duygular utanmayla sonuçlandığı zaman ne oluyor? Kişi cinsellikten utanıyorsa, konuşmaktan utanıyorsa ne oluyor? Kişinin cinsel yaşam kalitesi düşüyor. O birey cinsel aktiviteden kaçınıyor. Cinsellikten haz almanın önünde bir sürü engel var. Utandığı için kendini veremiyor, odaklanamıyor ve cinsel doyum ve kalitesi de olumsuz yönde etkileniyor. Başka ne oluyor? İlişkilerinde sorunlar yaşıyor. Cinsel utanma partnerler arasında iletişim problemine neden oluyor. Cinsel uyumsuzluğa neden oluyor ve bu ilişkinin genel sağlığını ve mutluluğunu da, çift yaşamını da olumsuz etkiliyor. Cinsel utanma içinde olan birey daha düşük özgüvenli oluyor. Sürekli olarak kendini, güvenlerini sorguluyorlar ya da başarısızlık duygusu içinde olabiliyorlar. Genel yaşam kalitelerini etkiliyor, kişisel mutluluklarını etkiliyor. Gördünüz mü ne kadar çok şeye neden oluyor. Psikolojik olarak kişiyi etkileyebiliyor. Uzun vadede kişinin bunaltı dediğimiz o anksiyete duymasına, depresyon gibi büyük psikolojik sorunların
ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Genel psikolojik sağlığını cinsel utanma etkileyebiliyor. Peki bu kadar madde saydım ve gerçekten de kişiyi epey yönden etkiliyor cinsel utanma. Peki başa çıkmak için ne yapabilirsiniz? Cinsel utanmayla başa çıkmanın birinci yolu eğitim, bilinçlenme. Doğru bilgiye ulaşma. Yani cinsellik hakkında doğru bilgilere sahip olduğunuzda, öğrendiğinizde utanmayı azaltabilirsiniz. Bunun için kitapları okuyabilirsiniz, makaleler okuyabilirsiniz, benim eğitim videolarımı okuyabilirsiniz, cinsel eğitim programlarına katılabilirsiniz. Bununla ilgili eğitim programları var. CİSET Derneği'nin düzenlediği, bunlara katılabilirsiniz. İşte bunları öğrendikçe utanma duygularınızı yenmenizde size yardımcı olabilir. İkinci madde açık iletişim. Yani açık iletişim partnerinizle, eşinizle doğrudan konuşmak. Cinsellik hakkında açıkça konuşun, dürüstçe konuşun. Partnerinizle bu şekilde açık ve dürüstçe konuşmak o utanç duygunuzun azalmasına yardımcı olur. O aranızdaki güveni de arttıran bir şey. Başka ne yapabilirsiniz? Destek arayabilirsiniz. Partnerinizle paylaştığınız zaman o noktada onun desteğini alırsınız ve birlikte çözüme ulaşmayı da kolaylaştırır ve ilişki sağlığınız için de iyi olur. Başa çıkamadınız. Ne yapabilirsiniz? Profesyonel yardım alabilirsiniz. En başta cinsel tıp uzmanlarından, cinsel terapistlerden, psikologlardan utanmayla ilgili profesyonel destek alabilirsiniz, danışabilirsiniz. O bireysel utanma duygularınızı anlamanıza ve çözüm noktasında bazı yöntemlerle yardımcı olabilirler. Psikolojik danışmanlık almak demek kesinlikle kötü bir şey değil. Size yarar sağlayacak şeyler. Utanmayla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi keşfetmek noktasında size yardımcı olurlar. Fark ettiğiniz zaman da çözüm noktasında da daha kolay ilerlersiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Destek grupları. Tabii bizim ülkemizde bunu yapmak biraz zor ama benzer deneyimler yaşayan kişilerle bir araya gelmek, anlatmak o duyguyu azaltabilir. Destek grupları bireylerin yalnız olmadığını hissettirir. Peki bunu nasıl bulacaksınız? Belki arkadaşlarınızdan bulabilirsiniz. Belki özel platformlar varsa internet sitesinden o topluluk desteklerini, bireysel destekleri alabilir. Birbirinize güvenle aktardığınızda da sorunu çözmek noktasında da kendinizi iyi hissettirir ve özgüveninizi sağlayarak çözmenizi sağlar. Ve kendinizi sevin, kendinizi sayın, kendinizi kabul edin. Kendi cinsel kimliğinizi kabul edin. Utanmayı yenmenin en önemli adımı bu. Kendinize saygı duyun. O noktada utanma duygunuzu azaltabilirsiniz. Kendinizle ilgili olumlu öz değerlendirmeler yapın. Kendi cinselliğinizin değerini bilin ve bu noktada da sorunu çözmek noktasında daha etkili olacaktır. Sonuç olarak cinsel utanma birçok kişinin yaşadığı bir sorun. Çok yaygın da bir sorun. Özellikle bizim gibi coğrafi koşullarda yaşayanlarda. Bunu eğitimle, iletişimle, profesyonel destekle utanma duygunuzu yenmeniz mümkün. Cinsellik doğal ve sağlıklı bir yaşamın bir parçası, bir ihtiyaç. Bunu unutmamamız gerekiyor ve bu süreçte de en önemlisi galiba bunu unutmamak. Utanma duygusunu yenmek, bireyin cinsel yaşamını ve genel çift ilişkisini, genel ilişkilerini de iyileştirir. Başa çıkmada atılacak her adımda, yani cinsel utanç duygusunu yenmek için her adımda o kişinin kendine güvenini, genel mutluluğunu, çift ilişkisini, cinsel tatminini, cinsel doyumunu arttıracaktır. Doğru bilgilere erişin ve doğru kaynaklardan öğrenin. Evet, bu konu sonuna gelmişken başka merak ettiğiniz şeyleri lütfen yorumlara yazın. Çünkü okuyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam dilerim efendim. Sağlıkla kalın.